Harika bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kamp için yanınızda almanız gereken ekipmanları tanıtmak istiyorum size. Harika bir yere geldim. Harika bir kamp alanı buldum. Kamp malzemelerini tanıtacağım sizlere. Doğru ekipmanlarla doğada yani istediğiniz konforu yakalamak çok önemli. Nasıl evinizde kendinize göre bir konfor alanı sağlıyorsanız kamp için de aynı şey geçer. Kampta en önemli husus bence konfordur. Konfor yoksa kampın tadını, doğanın tadını çok çıkaramazsınız. Kamp yapmayı seviyorsanız ya da ilk defa kamp yapacaksanız bu video tam size göre. Gelin hangi kamp malzemeleriyle rahat edersiniz bunları konuşalım. Şimdi kamp alanına geldiniz. Yani benim kamp alanına gelirken ilk yaptığım şey popomu koyacak rahat bir yer ayarlamak. Size 2 tane sandalye tanıtacağım. Kamp için en uygun sandalyeler bence katlanabilir, hafif bir sandalye olmasıdır ve oturduğunuz zaman biraz da sırt destekli bir sandalyeye sahip olmanızdır. Kenarında bardak koyabileceğim bir ünitenin olduğu, hatta çünkü oturduktan sonra şu şekilde ayaklarımı kaldırıp şöyle oturabileceğim, belimi biraz İstediğim zaman rahatlatabileceğim bir sandalyeye sahip olmak. Taşırken bunu çok rahat bir şekilde kullanabileceğim bir sandalye olması arkadaşlar. Bu sandalyeyi yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. Yani nereden alındı, kaç para, bu konular hakkında bilgi vermeyeceğim. Yorumlara yazarsanız, sormak istediğiniz şeyler olursa benden bilgi alabilirsiniz. Aynı markanın farklı bir sandalyesi daha var. Bu biraz daha küçük bir sandalyedir. Biraz daha kalçamızı koyduğumuz alan bir tık daha dardır. Sırt yine desteklidir. Yine bir tane bardak koyabileceğimiz bir alanı mevcut. Sandalyemi hazırladıktan sonra benim için en önemli ihtiyaç hafif ve katlanabilir yine bir masa arkadaşlar. Hemen elimde şöyle bir ürün var. Bu yine çok kolay bir şekilde taşınabilir. Hafif bir masa. Bu masa sadece 4 parçadan oluşuyor. Öncelikle hemen şöyle destek ünitesini ayarlıyorum. Bakın ne kadar kolay açılıyor. Oldukça pratik. Önce 2 parça ünitesini takıyorum. Zaten buradaki yuvalar size nasıl takmanız gerektiğini çok kolay bir şekilde anlatıyor. Oturttum. Bu masayı kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli husus şu. Masayı taşıyacağınız zaman siyah noktalardan tutun. Yani parmağınızı geçirin. Şu şekilde kaldırırken bu şekilde kaldır. Buralardan tutup kaldırırsanız yuvalardan çıkma ihtimali var. Üstünde bir ağırlık varsa masanın. Evet, gelelim çadıra arkadaşlar. Bu çadır yine 3 mevsim ve 3 kişilik bir çadır. Çadırla ilgili size verebileceğim en güzel önerilerden biri, eğer tek kişiyseniz muhakkak 2 kişilik bir çadırla gezin. 2 kişiyseniz 3 kişi, 3 kişiyseniz minimum 4 kişilik bir çadır kullanın. Hem biraz daha konforlu olur sizin için hem de eşyalarınızı daha rahat koyabileceğiniz çadır içerisinde alanlar oluşturabilirsiniz. Benim bulunduğum konu havaların çok keskin, çok soğuk ve çok kış mevsimini şiddetli yaşamadığı için bu çadır bizim ihtiyacımızı görüyor. Ben bu çadırın kurulumunu yapacağım şimdi. En azından nasıl bir yer kapladığını, içinin nasıl olduğunu, sizin için uygun olup olmadığını bu sayede anlayabilirsiniz. Bu da kolay taşınan çadırlardan biri arkadaşlar. Tasarımını oldukça şık yapmışlar. Buradaki kemerleri açtıktan sonra böyle bir çanta sizi bekliyor. Hemen içindeki şöyle malzemeleri, bunlar direkler. Yani direkleri çok şiddetli bir rüzgar olmadığı takdirde kullanmanıza gerek yok. Ben kullanmıyorum. Direkleri takacağınız alanı her zaman üst tarafa getirin. Arkadaşlar bunlar zaten yaylı çubuklar. Hemen kendileri portatif bir şekilde yuvalarına giriyor gördüğünüz gibi. Evet, suya girmesinde bir sakınca yok. Çubukları hazırladıktan sonra şurada sarı alanlar var. Bu sarı alanlardan içeriye doğru yuvayı takip ederek çadırın içinden çubukları yerleştiriyoruz. Bunun burada zaten yuvası var. Şu siyah alana giriyor. Daha sonra en son taktığım çubuğun yuvasını yerleştiriyorum. En son daha böyle kısa yaylı bir çubuk kalıyor arkadaşlar. Bunu da şuradan görmeniz için bu taraftan taktım. Şöyle yerleştirebilirsiniz ki çadırın gerginliği biraz içeride rahat etmenizi sağlar. Evet, iç alanını da göstereyim. Bu çadırın sevdiğim bir özelliği var arkadaşlar. Diğer tarafta da bir kapısı var. Yani çift taraflı sağlı sollu girebiliyorsunuz. Burada bir pencere alanı var. Ve yukarıda eşyalarınızı asabileceğiniz bir ip ünitesi var ve ışığınızı da asabileceğiniz ya da herhangi başka bir ürününüzü asabileceğiniz bir kanca var.
Oldukça geniş bir çadır. Çadırın içinde çok yiyecek barındırmayın. Çadırdan belli bir mesafe uzaklığa koyun yiyeceklerinizi. Hayvanlara karşı bir tehdit unsuru oluşturmamış olursunuz. Direklerle sabitleyin. İyice gerin ki rüzgara karşı da daha dirençli olur. Evet arkadaşlar, gelelim diğer ürünlere. Bu ürün uyku matı. Ben çok hava soğuk olmadığı sürece, çok yağışlı, fırtınalı ya da zemin çok soğuk olmadığı sürece kullanmayı çok tercih etmiyorum. Ama elzem bir ihtiyaçtır uyku tulumu. Hava koşullarının ne olacağı belli olmaz. 5 yıl garantisi olan bir uyku tulumu. Ama tabii diğer destekleyici şeylerle, işte altınıza alacağınız bir mat, üzerinize alacağınız ince bir pikeyle de bu konforu biraz daha arttırabilirsiniz. Bu ürünlerden alırken dikkat etmeniz gereken şey boy uzunluğunuz arkadaşlar. Mesela bu 208 santim, yani 2 metre uzunlukta bir insanın rahatça kullanabileceği bir ürün. Hava koşulları 5 dereceye kadar da koruyabiliyor, sıcak tutabiliyor ki 5 derece bence özellikle bu bölge için, Muğla bölgesi için, Akdeniz bölgesi, Güney Ege bölgesi için çok uygun. Ama siz -10'a kadar, -5'e kadar soğuklukta bile sizi koruyan tulumlar var. Onları bulunduğunuz bölgeye göre tercih edebilirsiniz. En önemli konfor ürünlerinden biri de iyi bir mat. Bazı matlar var, havasız matlar. Ben onları çok tercih etmiyorum. İster istemez zemindeki o pürüzleri hissedebiliyorsunuz. İşte sırtınıza batıyor, bacaklarınızı acıtıyor. Yan dönüyorsunuz, omuz ve kol kaslarınızı biraz rahatsız ediyor. Kendi nefes gücünüzle şişirebileceğiniz bir mat bu. Şöyle 1-2 dakika nefes gücünüzü vererek şişirdiğiniz zaman bu matı, inanın çok güzel iş görüyor. Uyku tulumu da üzerinde kullanırsanız çok konforlu bir alan sağlamış olursunuz kendinize. Çadırınızı arkadaşlar düz bir zemine kurmaya çalışın. Eğer eğimli bir alandaysanız kafanız yukarı, bacakları aşağıya doğru uyumayın kesinlikle. Ya bu hem kan dolaşımınız için sağlıklı olmaz. Ayağa kalkmak istediğiniz zaman, işte gece tuvalet ihtiyacınızı gidermek istediğiniz zaman, kalktığınız zaman bir eğime doğru kalkmış olursunuz. Sakatlık riski doğurabilir, uyku sersemi. Siz eğime doğru yan yatın. Yuvarlanmamak için de, biraz kendinizi yuvarlanacakmış gibi de hissederseniz, muhakkak sırtınızı ve bacaklarınızı sağlam bir üniteyle, işte havlular olur, farklı dışarıdan bulduğunuz odunlar olur vesaire olur, destekleyin ki düz bir zemin yaratmış olursunuz. Bu sayede daha konforlu bir uyku sağlarsınız. Bir reklam tanıtımı da değildir bu video. Bunu da belirtmiş olayım. Ve olmazsa olmaz arkadaşlar, yastık. Yine nefes gücünüzle şişirip kullanabileceğiniz bir yastık. Ben bu yastığın bu kadar konforlu olacağını düşünmemiştim. Gerçekten çok konforlu bir yastıkmış bu. Bir iki kere deneme şansım oldu. Hiç sabaha karşı ya da bir süre uyuduktan sonra da havası inmiyor. Keza aynı şekilde matın da öyle. Az bir havayla sizi taşıdığı için gayet sağlam bir ürün yapmışlar. Sadece dikkat etmeniz gereken, böyle çalı, çırpı, dikenli alanlarda, çıplak alana bunu böyle dümdüz tulumla beraber koymayın. Muhakkak çadırın içinde kullanmaya çalışın. Ben biraz toprağa uzanayım, kuma uzanayım, şöyle biraz gökyüzünü izleyeyim, üstüm başım pislenmesin, ben matı kullanırım diyorsanız zarar vermiş olursunuz. Şöyle bir ürün daha göstereceğim size. Pompa. Ben bunun bir üst modelini daha aldım. Eğer mat yerine büyük bir yatak, 2 kişilik ya da tek kişilik bir yatak tercih ederseniz, o gibi eşyaları rahat bir şekilde şişirmenizi sağlar bunlar. Oldukça fiyat performans ürünü. Bunların tabii otomatikleri de var, şarjlıları da var. Aracınız varsa onları da taşıyabilirsiniz. Belirtmek istediğim birkaç şey var arkadaşlar. Şimdi ben mesela internette görüyorum, kampa giderken yanınıza neler almalısınız tarzı videolar var. Böyle adam önüne açmış örtüyü, 50 tane 60 tane malzeme dizmiş, serpme kahvaltı yapar gibi. Her yerde gazan gazan yemeklerin kaynadığı, oluklardan su aktığı, tereyağların karıldığı, balın kaymağın bol olduğu bir yerdir köy. Serpme kahvaltı lan bu. Bunlara hiç gerek yok. Yani kanımca bu gibi videolar kampı ilk defa yapacak insanlar için biraz korkutucu olur. Gözünüzü asla korkutmayın kamp yaparken. Çünkü eğer siz çantanızı alıp arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla 2 günlük, tek günlük bir kamp yapmayı düşünüyorsanız, sırtınızda 30-35 litrelik bir çanta kapasitesi olan bir çanta varsa, aracınızda yoksa, yürüyerek yapacaksanız ya da bisikletle, motorla
yapacaksanız bunları çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Hani zaten ne kadar pratik olduğunu gördüğünüz ürünlerin. Bir sürü şey almanıza gerek yok. İşte yanınıza balta almanıza gerek yok. Elbette bir şeyler pişirecekseniz yanınıza bir çakı alın, bıçak alın, yiyeceğiniz çatal bıçağı alın zaten. Bunlar bir kamp malzemesi olarak ben söylemiyorum bunları. Temel ihtiyaç malzemesi. Hatta nereye gitmiş olursanız olun, orman içinde, dere kenarında olsanız bile, şehre yakın olsanız bile asla toprak üzerinde ateş yakmamaya çalışın arkadaşlar. Çok zorda kalmadıysanız, donma tehlikesi yaşamıyorsanız, çok üşümüyorsanız ateş yakmamanızı öneririm. Haliyle malum ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Giderek azalmasından korkuyoruz hepimiz. Ben o yüzden size çok güzel bir ürün daha tanıtmak isterim. 2 parça. Bu soketi gidip yine malum yerden alabiliyorsunuz. Suyunuzu koyun, çayınızı için, kahvenizi için. Bu minicik şey çok da pratik, çok da uygun fiyatlı, hayat kurtaran bir şey. Yanınızda olmasa da olur ama aracı olanlara büyük ölçüde tavsiye ederim kullanmaları açısından. Şöyle bir ürün var. Bu ürün tamamen termal bir ürün. İçi tamamen yalıtımlı bunun. Yani koyduğunuz soğuk bir ürün ya da sıcak bir ürün çok uzun bir süre, 1 gün, 1,5 gün, 2 gün boyunca muhafaza edilebiliyor bu çanta içerisinde. Çok kullanışlı. Mesela yukarıda şöyle bir alan var. Yine bütün alanlar termal. Yani şuraya bir tane dondurma koyup fermuarı kapatıp 1 gün boyunca bunu da muhafaza edebilirsiniz. O kadar iyi. Yanlarda işte şişelerinizi koyacağınız, cam şişelerinizi buraya sıkıştırıp içine koyabileceğiniz alanlar mevcut. Mesela burada sırt kemerinde bir tane şişe kapağı açacağı var. Burada gizli bölmeler var. Bakın şöyle sırtlık kemerini yapmışlar. Burası bile termal arkadaşlar. Yani buraya mesela minik bir çikolata bile yazın erimemesi için koyabilirsiniz. Oldukça sağlam bir üründen yapmışlar. Şuralara yine düşmeyecek şekilde bazı mutfak eşyalarınızı koyabilirsiniz. Hemen bakın kemerleri açıyorum. Şöyle önde bir alan var. Bakın ben buraya mutfak alanı diyorum bu ürünün. Şu alana tabaklarınızı sıkıştırabiliyorsunuz. Bıçaklarınızı, çatallarınızı yerleştirebileceğiniz alanlar var burada. Bu oldukça kullanışlı bir alan. İç derinliği de oldukça iyi. Soğumasını ya da ısınmasını istemediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Bununla ilgili bir tavsiyem var. Örneğin kampa giderken işte yanınıza kahvaltılık bir şeyler aldınız, peynir aldınız. Biraz soğukta muhafaza etmeniz gereken ürünler aldınız. İçine yerleştirdiniz. Buzluğa koyduğumuz şöyle mavi renkli kalıplar olur. İnce yassı şişeler gibi. Onlardan birkaç tane atarsanız içine, inanın bana ürünlerinizi muhafaza etme süreniz kat ve kat daha artar. Yani örnek veriyorum, siz çadırını taşıyorsunuzdur, matları taşıyorsunuzdur. Diğer arkadaşınız da sırtına da bir omzunda sandalyesini taşıyordur. Sırtına da bu ürünü alıp en azından yiyecekleri taşıyabilir. Bu ürünü Türkiye'de bulamazsınız. Uluslararası bir alışveriş uygulamasından yurt dışından sipariş verebilirsiniz. En önemli malzemeye gelince arkadaşlar, bir tanesi var ki o çok önemli. Bu arada yorumlara bırakabilirsiniz. Ben bazı şeyleri böyle atlamış olabilirim. Bu eşyalar bizim işimizi çok rahat bir şekilde görüyor. Fikirleriniz, önerileriniz ya da kendi kullandığınız malzemeler varsa muhakkak yorumlara yazın. Videoyu izlediyseniz şöyle bir beğen butonuna basın. Likya yolu yürüyüşü yaptım bundan 4 sene önce. 2 etapa ayırdım. İlkinde Faralya'dan başladım, Fethiye'den Çıralı'ya kadar yürüdüm. O biraz daha agresif bir yürüyüş olduğu için sırtımda yaklaşık 18, 17, 20 kilo bazen su kapasitesine göre değişen bir ağırlıkla yürüyüş yapıyorsunuz. Haliyle yiyeceğinizi, çadırınızı sürekli sırtınızda taşımak zorunda kalıyorsunuz. Ama söylediğim gibi 1-2 günlük kamplar için hiç bu kadar zahmete girmeyin arkadaşlar. Çadır bile almadan güvenli bir alanda yere bir pike serip düz bir alana kampınızı yapabilirsiniz. Kamp dediğiniz şey biraz sizin neyden nasıl keyif aldığınızla ilgilidir. Hem güvenlik riski açısından hem biraz daha hava koşullarına karşı kendinizi korumanız açısından hafif bir çadır kullanabilirsiniz ve çadırların tabii su geçirmemesine dikkat edin. Bu ürünleri aldığımız yerdeki çadırların hepsi zaten su geçirmeyen çadırlar. Yani biraz nemlenme ve içeriye sızdırma yapması için 2-3 gün yağmur altında kalmanız lazım. Zaten bu gibi durumlar içinde 5 mevsim çadırlar var. Yani hem yaz, kış, bahar mevsimleri hem de daha agresif fırtına olan hava koşullarına karşı sağlamlaştırılmış, özel üretilmiş çadırlar var. O da 5. mevsim olarak zaten nitelendiriliyor. Bazı durumlarda masaya bile gerek kalmıyor arkadaşlar. Sandalyenizi alıyorsunuz. Burada zaten bardak koyacağınız bir yer var. Yüksek bir kayalık,
taş görürsünüz, alırsınız, buradan yemeğinizi de yersiniz yani istedikten sonra. Yani kamp biraz da böyle bir şey. Yaz, kış sizi hayatta tutacak bu ürünü asla yanınızda bulundurmamazlık yapmayın. Çakmak. Bu sizin hayatınızı kurtarır arkadaşlar. O yüzden bunu ihmal etmeyin. Işığınızı koruyun arkadaşlar. Doğa dengede.